Elegant Kitchen Ebru kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ücretsiz şekilde abone olup yorum ve beğeni bırakarak bana destek olabilirsiniz. Mutfağıma misafir olan siz değerli takipçilerimi çok merak ediyorum. Beni hangi ülke veya şehirden takip ettiğinizi yorumlar kısmına yazın. Bugün sizlerle harika bir balık biber turşusu yapıyoruz. Öncelikle 3 küçük kavanozumun en altına 3 adet defne yaprağı, üzerine de sarımsak ekledim. Balık biberlerimi pişireceğim için önceden kavanozlarımı hazır ediyorum bu şekilde. Yine içerisine birkaç adet tane karabiber ekledim. Bu turşuyu her sene mutlaka yapıyorum. Bizim evde acı biber turşuları çok kısa sürede de bitiyor. Yine tatlı kaşığın ucu ile tatlı kaşığının yarısı olacak şekilde şeker ekledim içerisine. Acı biber turşuları o kadar çabuk bitiyor ki kışa kalmıyor diyebilirim. Evdeki herkes bu lezzete bayılıyor. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum kavanozlarımın. Hazır balık biberlerin sezonu iken ve turşu yapımı bitmiyorken bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin. Üzerine birer çay kaşığı kadar olacak şekilde tekrar tuz ekliyorum. Kavanozlarım kış boyu kalacağı için mutlaka tuz miktarını bol tutalım. Yine üzerine 50 milim kadar da sirke ekliyorum. Sirkem az gelirse bu aşamada daha fazla sirke de ekleyebiliriz. Öncelikle içlerini bir dolduralım biberle ve daha sonra miktarlarını tekrar gözden geçirelim. 3 küçük kavanozum için 1 kilo biber yeterli oldu. Öncelikle biberlerimin yarısını tavamın içerisine aldım. Bu şekilde ilk başta biraz karıştırarak pişiriyorum. Daha sonrasında maşa yardımıyla çevirerek de pişirebilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz yorum ve beğeni bırakmayı unutmayınız. Beğendiğiniz tariflerimi sosyal medyanızda paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini açarak yeni tariflerimden ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bu şekilde biberlerim pişirirken kavanozlarımı da mutlaka yanıma alıyorum. Pişen biberleri direkt kavanozların içine sıcak sıcak doldurmamız gerekiyor. Biberlerimizi bu aşamada yağsız tavada yapmamız gerekiyor. Tek tarafları kızaran biberlerimi yavaş yavaş sabırla diğer taraflarının da kızarmasını bekliyorum. Bu şekilde yağsız tavada yaptığımızda biberlerde bir köz tadı olacaktır. Yemesi gerçekten çok zevkli oluyor. Aradan 5-6 dakika geçtikten sonra biberlerim bu şekilde közlenmiş oluyor. Her iki tarafı da közlenen biberlerimi sıcak sıcak kavanozumun içerisine dolduruyorum. Bu aşamada dikkat etmemiz gerekenler, biberlerimiz sıcaktan patlayacağı için biraz dikkatli olalım. Bu işlemden hemen sonra kavanozlama aşamasına geçmemiz gerekiyor. Hemen kapağını kapatıp sıcak sıcak olması kavanozun kapağının kapanması açısından önemli. Bütün biberlerimi bu şekilde közledikten sonra diğer biberlerime de geçiyorum. Yapımı çok zevkli gerçekten. Dilerseniz siz büyük kavanozlara da yapabilirsiniz. Bu şekilde de çok kolay derecede olacaktır. Tarifimde aklınıza takılan yerleri mutlaka yorumlar kısmında sorun. Bütün sorularınıza tek tek cevap veriyorum. Bütün biberlerimi bu şekilde doldurdum kavanozlarıma. Üzerinden bir kaşık yardımıyla hafifçe bastırıyorum. Üzerinden hafifçe bastırdıktan sonra her birinin üzerine 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Zeytinyağı gerçekten çok güzel bir aroma veriyor turşumuza. Sofrada yemesi gerçekten çok zevkli. Ben özellikle yoğurtlu çorbaların yanına çok yakıştırıyorum bu biberi. Hafif sarımsaklı sirkeli tadıyla gerçekten sofralarınızın baş tacı olacak. Hem yapımı pratik hem de yaptıktan bir hafta içerisinde hazır oluyor. Bu şekilde üzerlerinden hafifçe bastırıyorum ve bakıyorum ki sirke miktarı biraz az gelmiş. Bu turşumun içerisine ekstra su eklemeyeceğim için
Tekrar üzerlerine biraz sirke eklemeyi tercih ediyorum. Öncesinde tuz miktarından birer çay kaşığı kadar daha ekliyorum üzerine. Üzerlerine kavanoz kapağı hizasında tekrardan sirke dökeceğim. Sirke dökerken tuzların aralara girmesi için bir miktar da tuz ekledim. Kapak hizasına kadar mutlaka bu şekilde dolmalı ve içerisine su eklemiyoruz. Bu şekilde hafifçe kaşıkla bastırdığımda suyu gördüğünüz üzere üzerine çıkıyor. Şimdi hemen kavanozlarımın kapaklarını üzerine koyuyorum. Kavanozlarımın kapaklarının tutması için sıcak sıcak bu şekilde biberleri ters çevirip bir gün boyunca üzerine örtü serip bekleteceğiz. Üzerinden güzelce sarmamız gerekiyor ki biberlerimiz sıcak kalsın ve kavanoz kapaklarımız tutsun. Ben bu şekilde ortalama 2 gün kadar garanti olması açısından bekletiyorum. Mutlaka ama mutlaka turşu yapımında kavanozlarınızı ve kavanoz kapaklarınızı sıcak su ile sterilize etmeyi unutmayınız. Ben yine videomun sonuna diğer yaptığım ve beğendiğim turşu tariflerimi de ekledim. Onlara da mutlaka bir göz gezdirin. Havalar soğudu, kışlık yapımı hala bitmek bilmedi. Ama bu turşuyu da mutlaka yapın. Çok pratik, lezzeti ise şahane olacaktır. Dediğim gibi bu şekilde bir örtü ile ortalama 24 saat 48 saat bekletelim. Kesinlikle bu örtüyü açmayalım. Ben turşularım bu şekilde bir hafta sonunda size göstermek için açtım. Gördüğünüz gibi çok güzel derecede turşularım olmuş. Kapakları da çok sağlam şekilde tutmuş. Bir sorun çıkarmadılar. Kavanoz kapağını açtığım anda mutfağa saran mis gibi sarımsaklı biber turşusu gerçekten çok güzeldi. Şimdiden yapan, yiyen herkese afiyet olsun. Şu turşumun güzelliğine bir bakın. Tek başına bir aile bir akşamda rahatlıkla bu kavanozu tüketebilir. O kadar yemesi zevkli. Biberlerim bu sırada aşırı derece acı değillerdi. Normal hafif acılıkta bir turşu oldu. Dilerseniz bu şekilde, dilerseniz de kabuklarını soyup rahatlıkla tüketebilirsiniz. Beni ilk bu tarifimle tanıdıysanız, farklı tariflerim için kanalımı ziyaret edip abone olmayı unutmayınız. Başka tariflerimde görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, takipte kalın.